Merhaba arkadaşlar, Gizemli Örgüler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu inekten öreceğiz. Şöyle mor inek diyorum ben buna. Blueberry inek olarak da geçiyor. Ama benim kendi tasarımım olan bir inek kendisi. Hazırsanız malzemelerini sayalım. Şöyle bir kaç santim olduğunu da göstereyim size önce. Şuradan ölçüyorum. Uç kısmından. 23 santim arkadaşlar. Alize'nin biraz daha kalın ipi var. Normalde bu kadife iplerden yine ama bir tık daha kalını. 80 metre olarak geçiyor 100 gramı. Bu 120 metre iplerle ördüm ben. Onlarla örürseniz eğer oyuncaklarınızı daha büyük oyuncaklar elde edersiniz. Ne kadar kalın ip o kadar büyük oyuncak demek. Şöyle kenarda dursun arkadaşlar. Şimdi malzemelerimize geçelim. Örmek için şöyle 5 milim kalınlığında bir tığ kullandım. Şöyle gözlerini 14 milim kalınlığında mavi bir göz kullandım. İstediğiniz göz kullanabilirsiniz. Ben renk uyumu olsun diye bunu seçtim. Siyah da olur. Vidalı göz bu arada. Şöyle vidası da var. Makas, belirlemek için, sabitlemek için iğne. Şöyle bir tane ilmek belirleyici. Plastik iğne kullandım dikiş için. Bu önemli arkadaşlar. Ucunun küt olması lazım kullandığınız iğnenin. Şöyle çöp şiş kullandım. Kafayı gövdeye sabitleyip kolay dikebilmek için. Şöyle bir oyuncuk elyafı. Boncuk elyaf da olur. İplerimize geçelim. Şu mavi kısımları örmek için kolyesiyle zaten sadece boynuzlarında var. Onun için böyle bir mavi ip kullandım ben. Gala Ecosoft mavi diye geçiyor direkt. 100 gram 120 metre uzunluğunda. Şöyle pudra pembesi bir ip kullandım. Burayı morla da örebilirsiniz. Size kalmış. İstediğiniz renkte örün arkadaşlar. Bunun renk kodu yok. Pudra pembesi olarak geçiyor. Ana malzemelerden olan mor ipim şöyle yine Gala'nın Ecosoft'larından. Mor olarak geçiyor. Direkt. Bunun da bir renk kodu yok arkadaşlar. Direkt bu renk geçiyor. Tek renk olduğu için direkt alabilirsiniz. 100 gram 120 metre uzunluğunda. Metraj değiştiğinde renklerinde farklılık olabilir. Şöyle bir beyaz ipim var. Kartopunun yumurcak serisinden. Yine 100 gram 120 metre uzunluğunda. Renk kodu K10. Bu kadar arkadaşlar. Hazırsanız birlikte örmeye başlayabiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. İğneyi yapmaya kafasından başlıyoruz. Şimdi şöyle bir sihirli halka yapacağız ilk önce. Şöyle orta parmağımızın etrafından bunu doluyoruz bir tur. Şöyle bir üçgenlik oldu. Üçgen şekilde yapıyorum. Böyle yapmıyorum. Bakın böyle üstüne getiriyorum. Tuttum. Hemen buradan tığımı içine geçirdim. Şuradan ipimden aldım ve bir tane zincir çektim. Çok aşırı sıkıştırmayın burayı arkadaşlar. İp kadife olduğu için geçmez. 8 tane sık iğne yapıyorum. Aldım. 8 adet sık iğne yapacağım. Zincirden sonra. Zinciri saymıyorum. Sayalım. 2, 4, 6, 7. Bu da 8. arkadaşlar. Hafif hafif şöyle çekiyorum. Şu ilk yaptığım zinciri sık yaparsanız çekilmez arkadaşlar. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine battım. İçinden ilmek çıkardım. Bunu sık iğne olarak örmüyorum. Bunun içinden de geçiriyorum arkadaşlar. Bu ilmeğin içinden de geçirdim. Bu kapama oluyor. Bir tane zincir çektim. 8 adet arttırma yapacağım. Tam zincir çektiğim yerin dibine de batıyorum. Arttırma aynı yere 2 tane sık iğne yapmak demek. Bütün sık iğnelerimizin tepesine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Yani toplam 16 tane sık iğnemiz olacak sıra sonuna geldiğimizde. Şuna tek oldu. Aynı yere 2 defa batıyorum arkadaşlar. Sayalım şimdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. 2 tane sık iğnem şurada atlıyorum. Bakın başak görünüyor ama bunlara yapmıyoruz. Bu kapama yaptığımız, bu zincir çektiğimiz. İlk sık iğnemizin tepesine batıyoruz burada. İçinden geçirdim. Bir tane zincir çektim. Şimdi zincir çektiğim yerin dibine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane arttırma yapıyorum. Bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 3. sıramızda. Sıra sonuna kadar bu şekilde hepsini yapıp gelelim arkadaşlar. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Sıramızın sonuna geldik. Sonucu arttırmamızı yaptık. Kapama yaptım. Zincir çektim. Bunları atlıyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Eğer karıştırırsanız ilk yaptığınız sık iğneye hemen ilmek belirleyici takın arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane arttırma yapıyorum. Yanına 2 tane sık iğne yapıyorum. 4. sıradayız. Şimdi bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. Sonunda sadece bir tane sık iğnemiz kalacak örülmemiş. Sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Sıranın sonunda toplam 32 tane sık iğnemiz olacak. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Bir tane sık iğnemi de ördüm. Kapama yaptım, zincir çektim ve ilk sık iğnem. Hemen ilk sık iğnemin tepesine battım. Kapama yaptım, bir tane zincir çektim. Hemen dibine bir sık iğne daha yapıyorum. Yanına 1, 2 sık iğne daha yaptım. Toplam 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi arttırma yapıyorum arkadaşlar. Bir tane, 3 tane sık iğne örüyorum. 2 ve 3. Tekrar bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. Bu sırada da 3 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 5. sıramızdayız. 40 tane sık iğnemiz olacak. Sıra sonuna geldiğimizde örüp gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Burada kapama işlemimi yapıyorum. İlk sık iğneye battım. İçinden geçirdim. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Hemen yine dibine batıyorum. Şimdi arkadaşlar 40 tane sık iğnemiz var. Sıra sonuna kadar 3 tur boyunca hepsini örüp gelelim. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. 3 tur boyunca sadece 40 tane sık iğneyi örüp gelelim arkadaşlar. 9. sırada görüşelim. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Kapama işlemini yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi
9 tane beyazdan öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 ve 9. Şimdi mor rengimize geçiyoruz. Siz hangi renk inek yapmak istiyorsanız, hangi konsepte o rengi geçin kafada. Hepsinin tarifi aynı. Sadece renkleri değiştiriyorsunuz. Şöyle arkadaşlar bakın şu iki taneyi görüyor musunuz? Örmüştük ya. Bunların içinden tekrar batıyorum. Renk değiştirme işlemi yapacağız. Şöyle biraz uzun bıraktım. Mor ipimi bunlardan geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi buradan beyazımızı çektik. Bu şekilde. Mor ipimizi burada tuttuk. Şimdi 6 tane sık iğne öreceğiz mor iple. Hemen geçiyorum. 6 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bunu çıkartıyorum. Yine aynı şekilde batıyorum. Bakın tekrar geri batıyorum buraya. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Bakın burada bunu şöyle göstereyim. Bu şekilde gerdirirseniz güzel olmayacaktır. Şöyle biraz bol bırakın içinde. Buna yetecek kadar bir bolluk olsun. Şimdi bunun içinden bunu geçiriyorum arkadaşlar. Mor ipimi çekiyorum. Mor ipimi şöyle geriye doğru aldım. Bundan sonrasını beyaz ipimle örmeye devam edeceğim. 26 tane sık iğne öreceğiz beyaz ipimizde. Sıranın sonuna kadar öreceğiz arkadaşlar. Örelim. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın bu sırada hep 40 sık iğnemizi örüyoruz. Artırma eksiltme yapmıyoruz. Şimdi 8 tane sık iğne yapacağız. Hemen dibine battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane beyaz da ördüm arkadaşlar. Şimdi mor ipimize geçeceğiz. Şöyle aldık. Bunu da yine aynı şekilde çok kastırmasın içine. Birazcık bol bırakarak yapıyorum. Şunu bir çıkartalım. Şimdi şu son yaptığımızın içinden, sık iğnemizin içinden geçiriyorum. Bunu da geriye alıyorum. Bunu buraya aldım. Yanına getirdim. Bolluğunu ayarladım. Ve içinden geçirdim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi hemen mor ipimle toplam 5 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ördüm. Şimdi beyaz ipime geri geliyorum. Beyaz ipimi buradan çıkartıyorum artık. Şimdi beyaz ipimi öne alıyorum. Bunu geri alıyorum mor ipimi. Şimdi bu son sık iğnemin yaptığım 2 tane ilmeğinden geçirdim. Beyaz ipimi kastırmayacak şekilde ayarladım. Ve buradan geçiriyorum arkadaşlar. 26 tane sık iğne örüyorum yine. Pardon ya bir dakika. 5 tane. Kaç yaptık burada biz? 2, 4, 5. Bir tane daha mordan örelim. 6 tane olacak. Yanlış saydım. Mordan bir tane daha ördüm. Şimdi aynı işlemleri tekrarlıyoruz. İçinden geçirdik. Mor ipimiz geride. Beyaz ipimiz önde. İçinden çıkartıyoruz. Beyaz ipimiz kastırmasın arkadaşlar. Şöyle ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde bakın biraz bol bırakıyorum buraları. Mor ipimi artık buradan çıkartıyorum. Ve sıra sonuna kadar beyaz ipimle 26 tane sık iğnemi örüyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. 11. sıramı örüyorum. Pardon. Onun kaçıncıyız? 11. sıramızı örüyoruz şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. sıramızı örüyoruz. Hemen dibine battım. 2, 9 tane sık iğne örüyorum beyazdan. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Biraz uzun bıraktım. İçinden geçirdim yine 2 ilmeği. Mor ipime geçiyorum. Getirdim mor ipimi de buraya. Bu tarafta kaldı ipimizi. Bu tarafa alalım. İçinden geçirdim arkadaşlar mor ipimi. Şimdi mor ipimden 5 tane sık iğne öreceğim. Sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi içinden geçiriyorum. İkisini. Bunu geri alıyorum. Bunu öne alıyorum. Şu kısmı da çekelim. İpimizi de ayarladık arkadaşlar. Kalan 26 tane sık iğnemizi beyaz olarak öreceğiz. Morumuzu çıkartabiliriz. Şu şekilde. 26 tane sık iğnemiz var sıra sonunda. Onları da beyaz olarak öreceğiz sıra sonuna kadar. Hala 40 tane sık iğnem var arkadaşlar. 11. sıradayım ve arttırma eksiltme yapmadım. Örüp gelelim. 11. sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi artık mor ipimizi keseceğiz.
Önce onu keselim. Birazcık içinde uzun kesiyorum. Bakın çok dibinden kesmeyin. Bakın en başta şöyle ilk battığımız kısım vardı ya, ucu. Onu gezdirmemiştik içinde. Bunu onunla beraber şöyle şurada çok sıkmayacak şekilde birkaç kez bağlıyorum arkadaşlar. Düğüm yapacağım. Zaten içeride kalacağı için istediğiniz gibi düğüm yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 12. sıraya başlayalım. Bu sırada bir tane zincirimi çektim. Hemen dibine battım. 3 tane sık iğne örüyorum. Artık eksiltmelerimize başlıyoruz. 3 tane sık iğne ördüm. Bakın eksiltmelerimizi şu şekilde, 2 tane başak kısmı var ya ördüğümüz yerin. Biz sadece ön kısımlarından alıyoruz. İkisinin de 2 tane ilmeği birlikte örüyoruz sık iğne olarak. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Şöyle 2 tane başak kısmı var. Bir şöyle öndeki var. Bir de şurada arkada kalan var. Şöyle görebiliyor musunuz? Biz sadece ön kısımları alıyoruz. Şu kısımları. Yani şöyle ikisini birlikte almıyoruz. Sadece ön kısımları alıyoruz. Eksiltmelerde. Detaylı anlatımı YouTube kanalımda mevcut arkadaşlar. Videosu var. Oradan bakıp izleyebilirsiniz eğer anlamıyorsanız. 1, 2 ve 3. Şimdi 3 tanenin hepsinin öndeki ilmeklerini alıyorum. Arkalar kalıyor. Bir tane eksiltiyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. Ve bir tane eksiltiyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. Bir tane de eksiltiyorum arkadaşlar. Bu sırada hep 3 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 8 defa eksiltme yapacağız arkadaşlar. Toplam 32 tane sık iğnemiz kalacak. Sıra sonuna geldiğimizde sıra sonuna kadar örelim gelelim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Kapamamı yaptım. Bir zincir çektim. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane eksiltme yapıyorum. Onun yanına hemen 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu sırada 2 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 13. sıradayız. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örelim. En sonda eksiltmemizi yaptıktan sonra bir tane sık iğnemiz kalacak burada. Onu da örelim arkadaşlar. Yanlış oldu diye düşünmeyin. Sonunda bir tane sık iğne kalacak. Yanında da bir tane eksiltme olacak. Sıra sonuna gelince görüşelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. Bir tane sık iğne, bir tane zincir çektim ben. Kapama yaptım. Bir zincir. Şimdi bir tane sık iğne örüyorum. Hemen zincir çektiğim yerin dibine. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Arkadaşlar 15. sırada da bir sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim arkadaşlar. Sıra sonunda 16 tane sık iğnemiz kalacak. Kafamız bitti arkadaşlar. Şimdi şurayı da göstereyim. Burada sadece kapama yaptım. Zincir çekmedim. Artık ipimi keseceğim. Çok uzun kesmiyorum. Şöyle hemen biraz kestim. Çünkü bununla dikiş yapmayacağız. Gövdeyle dikiş yapacağız. Gövdenin ipiyle. Hemen ipimizi geçiriyoruz arkadaşlar. Burayı saklamaya göstereceğim şimdi size. Bakın 1, 2 yanına batıyorum. Çevirdim. Şurada ilk onun çıktığı ilmeğin başına geldim ve battım arkadaşlar. Tamamdır. Bu işlem bitti. Şimdi ipimizi içeride gezdireceğiz. Takalım içine. Tekrardan. Bu işlemi rastgele yapıyoruz. Göz kararı istediğiniz yerlere batın. Sadece dışarıdan çıkmasın. Bakın sadece üst ilmekleri alıp geçiriyorum ben. Bu kısımlardan çıkardık. Yeterli arkadaşlar. İpimizi keselim. Sakladık. Şimdi gözleri takacağız. Benim elimde mavi renk göz vardı. Ben morla mavinin uyumunu seviyorum. Ama şöyle siyah renkte kullanabilirsiniz. Ya da istediğiniz bir renk kullanın. Elinizde hangisi varsa. 12 milim arkadaşlar gözlerim. Pardon 14 milim gözlerim var. En büyük boylardan biri olarak geçiyor. Büyük boy yani 14 milim. Kullandım. Şimdi bakın. Şöyle hizalıyoruz. Mor kısmı yapmıştık ya. Mor kısmın öncelikle şu ördüğümüz arka kısım var. Şöyle bir çizgi oluştu. Böyle zincir çekip kapama yaptık ya. Şurada. Şöyle. Şu kısım. Bu en arkaya gelecek. Mor kısmı burası ön yüzümüz, orası arka. Mor kısmı şurada bitişi var. Şu kısmı baz alıyorum arkadaşlar. Bu kısmı değil. Şuradaki bitişinin hemen üstüne geliyorum. 1 ve 2. 2 sıra atlıyorum arkadaşlar. Arasına da 8 tane sık iğne sayıyorum. Ve ikinci gözümü de buraya takıyorum arkadaşlar. Gözlerimiz yerleşmiş oldu. Şuradan da sayı vereyim size. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Burası da 7. 6 ile 7'nin arasına takmış oldum arkadaşlar gözlerimi. Artık gözlerin vidasını takacağız arkadaşlar. Şimdi vidalı göz olduğu için. Birini takalım sizle beraber.
Şöyle vidasını kapatıyorum. Çok aşırı böyle dipteki bakın şöyle kademeleri var bunun. Şöyle kademeler var bunda. Çok aşağılara inmeyin. Bir tık olsa yeterli olacak birinci kademede. Bunu da takalım. İkiye taktım, ikisini de eşit olsun diye, fazla gitti. Geri çıkmıyor bu arada bunlar arkadaşlar. Şimdi yakacağız. Şöyle çıkardım. Hemen ucunu yakıyoruz, yakıyoruz. Yuvarlıyoruz. Biraz daha. Bu şekilde. Bunu da yapalım. Çıkartıp yapın arkadaşlar. İpleri yakarsınız. Dikkatli olun bu aşamada. Yeterli. Yakma işlemimizi bitirdik. Şimdi içini doldurmaya geçebiliriz. Şöyle elyaf kullandım ben. Oyuncak elyafı, boncuk elyaf da kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. Kafamızı güzelce doldurduk arkadaşlar. Bitti. Şimdi bunu bir kenarıya alalım. Bacakları yapacağız. Ben birini yapmıştım. Şu yaptığım bacağı göstereyim size. Zincir çekmeden hemen kapama yaptım ve içinden çıkardım. Çok uzun kesmiyorum ipimi. Yine bunu kapatacağız arkadaşlar. Şöyle. Bakın şöyle kendime doğru çevirdim. 1 2 2'ye batıyorum. İkinci sık iğne, hemen bunun şuradaki tepesinden batıyorum ve içinden çıkarıyorum arkadaşlar. Bu kadar. Bu işlem bu kadar. Şimdi mor rengimizle örmeye başlıyoruz bacaklarımızı. Sihirli halka yapıyoruz yine. İçerisine 8 adet sık iğne yapacağız. Bir tane zincir çektim şöyle. Çok aşırı sıkıştırmayın arkadaşlar zinciri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi ipimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Kapattık. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz ve kapama yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma yapacağız. Hemen dibine battım. Bir tane sık iğne yaptım. Yanına arttırma yapıyorum. Bir dakika. Şuradaki ipi de arkadaşlar yürütelim. Arttırma yapacağım yanına. Tığımızın üstünde yürütüyoruz o ipi. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapacağız. Toplam 12 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Bir tane arttırma yaptım. Bir tane sık iğne. Bir tane arttırma. İpimi hala yürütüyorum arkadaşlar. Bir tane sık iğne. Ve bu da sonuncu arttırmamız arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. Hemen ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine battık. Kapama işlemini yaptık. Bir zincir çektik. Şimdi hemen dibine batıyorum. 5 tane sık iğne örüyorum toplam. 3, 4, 5. Bir tane arttırma yapıyorum burada. 2. 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz bu sırada. Şöyle tuttum, ben bunu bıraktım burada. Beyaz rengimizi aldık. Şimdi şurada kapama yapıyorduk ya ilk sık iğnemize. Battım yine ilk sık iğneye. İpimi çıkardım içinden ve ikisinin içinden geçirdim. Mor ipimi de sıkıştırdım arkadaşlar ki kaçmasın. Bir tane zincir çektim ve hemen dibine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi 3 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz arkadaşlar. Toplamda şu anda 14 tane sık iğnemiz var. Hepsini arttırma eksiltme yapmadan 3 tur boyunca öreceğiz. Hemen şurayı göstereceğim size. Sıra sonuna. Sonraki 2 turu örüp geleceğiz arkadaşlar. Şöyle görelim. Geldik arkadaşlar sıramızın sonuna. 1, 2. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp kapama yapıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle uzun bıraktım. Bakın arkadaşlar mor ipimi burada kesiyorum. Şu kısmı artık bu iki ipi birbirine bağlıyorum. Mor ipi sıkıştırıyorum biraz. Burası önemli. Yoksa şurada, bakın şurada bolluk olur arkadaşlar. 3 tane düğüm atıyorum burada. Kalan 2 sırayı örüp gelelim arkadaşlar. Ayakları bitirdik arkadaşlar. Şöyle ben ördüm geldim. Bunu da yapmıştık sizinle beraber. Şimdi bakın
Şu kısmı görüyor musunuz? Kapama yapmıştık arkadaşlar. Şimdi buradan sayacağız. 14 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Ama burayı ve şurayı saydığımızda 15 çıkar. Ama bu ikisi aslında bir ilmek arkadaşlar. Buraya ilmek belirleyici takmıştım. Onu çıkartalım hemen. Şu yan kısmına takıyorum bakın. Çünkü buradan örerek gideceğiz. Burasını örmeyeceğiz arkadaşlar. Burada da 14 tane sık iğnemiz var. Şimdi buna direkt birleştirmiyorum. 1, 2. 2 tane zincir çektim. Bu zincirlerimin tepesine de kaybetmemek için karıştırmayalım diye. Bakın arkadaşlar şöyle ilmek belirleyici takıyorum. Yani yeni başlayanlar için olduğu için tariflerim. Siz de daha rahat örün diye, her şey belli olsun diye böyle ilmek belirleyici kullandım ben. Şimdi arkadaşlar şuraya sarı olan ilmek belirleyicimizin hemen yanına batıyorum. Burası kapama yaptığımız çizgi zaten. Hemen içinden çıkarttım arkadaşlar. Örmüyorum bakın. Kapama yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi yanına sık iğne yapacağım. 1, 2, hatta şöyle dibine yapalım. Kapama işlemini yaptık. Bir zincir çektik. Zincirimi çektim arkadaşlar. Zincir çektiğim yerin hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına sık iğne yapıyorum. Toplam 14 tane sık iğnemiz olacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın arkadaşlar burada bir tane fazladan kalmış oldu. Gördünüz mü? Aslında fazladan değil, bu kapama yaptığımızın. Şimdi bunu çıkartıyorum. Bu örülmüyor arkadaşlar. Buraya gelip sakın bir tane sık iğne yapmayın. O zaman bir tane fazla sık iğneniz olacak ve diğer sıraları düzgün örememiş olacaksınız. Şimdi burayı şöyle yapıyoruz. Buraya bir tane ilmeğimi batıyorum arkadaşlar ben. İlmek çıkardım ama örmüyorum bakın. Geldim hemen ilk zincirimin içine ilmek belirleyicimi çıkarttım burada. İlk zincirimin içine battım ve üçünü birlikte ördüm arkadaşlar bu şekilde. Şimdi gelelim diğer zincirimize. Şimdi bunu çıkarmadan önce şurayı saymak istiyorum. İlmeklere 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Burası denk arkadaşlar. Geldim buraya hemen bir tane sık iğnemi yaptım. Geliyorum hemen dibine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şu ilk yaptığımız sık iğne bizim belirleyici sık iğnemiz olacak. İsterseniz oraya şimdi gözüküyorken bir tane ilmek belirleyici takalım. Şurası. Burası bizim ilk sık iğnemiz. Siz direkt de takabilirsiniz. Anlaşılıyor zaten de. Yine de takalım. Birinci ördüm. 14 tane öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 arkadaşlar. 14 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi şu sık iğneme gelene kadar şu arada 2 tane zincirimiz vardı. Zincirimize yine burada yine 2 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Zincirlerin tepesine yapıyoruz. 1, bu tepeye de yapıyoruz. 2. Şimdi burada ilk sık iğnemizin tepesine kapama işlemi yapacağız ve diğer sıralarımıza geçeceğiz artık. Tamamdır. Bir tane zincir çekiyoruz ve şimdi arkadaşlar 3 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan oluşan 32 tane sık iğnemizi öreceğiz arkadaşlar. Bunun etrafında toplam 32 tane sık iğne olması gerekiyor. Hepsini örüp gelelim arkadaşlar 3 tur boyunca. 3. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bakın kapama yaptığım, zincir çektiğim ve ilk sık iğnem, hep tepesine ilmek belirleyici takmıştım ben. Karıştırmayın siz de. İçinden geçirdim, kapama yaptım, bir zincir çektim, hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi tekrar takıyorum. Siz de takın. 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Hemen yanına bir tane eksiltme yapıyoruz. Bakın sadece ön kısımları alıyorum eksiltmede, kafada yaptığımız gibi. Yine 6 tane sık iğne yapıyorum.
sayamadık. 2, 4, 6. Bir tane 2, 4, 6. 6 tane yaptım. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Şöyle 2 tane kanadı var ya. Bir tane ilmeğin. Sadece ön taraflarını alıyorum arkadaşlar. Sadece önleri alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine eksiltiyoruz. Ön tarafları alıyoruz ikisinin de. Ve birlikte örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve sonuncu eksiltmemiz. Onu da yaptık. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemizin kalması gerekiyor. Kapama işlemi yapıyorum. Burada ilk sık iğneme ilmek belirleyicimi çıkarttım. Bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen dibine şöyle battım, bir zincir çektim, bir tane sık iğne yaptım. İlk sık iğnemin tepesine yine ilmek belirleyicimi geçiriyorum. Şimdi bu sırada arkadaşlar 12. sıradayız. 28 tane sık iğnemiz kalmıştı. Onlara arttırma eksiltme yapmadan örüp gelelim arkadaşlar. Örüp geldim arkadaşlar. Şimdi hemen kapama işlemini yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen bir tane sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi yerine takıyorum. 5 tane sık iğne öreceğiz toplamda. 1 oldu. 2, 3, 4 ve 5. Bir tane eksiltme yapıyoruz. 1 ve 2. 13. sıradayız arkadaşlar. Bu sıra sonunda 26 tane sık iğnemiz kalacak. 12 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi bir tane daha eksiltme yapıyoruz. Yedi tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. 26 tane sık iğnemiz var şu anda. Hemen ilmek belirleyicimi çıkarttım. Şu ipi biraz sıkı tutun arkadaşlar. Açık olmasın. Yerine taktım. Bir tane zincir çektim. Hemen dibine bir tane sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi de yerine takıyorum arkadaşlar. Şimdi bu sırada 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 oldu. 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane eksiltme yapıyorum. Yaptım. 10 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane eksiltme yapıyorum. 11 ve 12'yi eksiltiyorum. 10 tane ördüm sık iğne. Eksilttim arkadaşlar. 6 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıramın sonuna geldim. 24 tane sık iğnem kaldı. 14. sıramı bitirdim arkadaşlar. Kapama işlemini yapıyorum. 15. sıraya başlayacağım. Hemen dibine bir tane de sık iğne yaptım. İlk sık iğnemin tepesine de ilmek belirleyicimi taktım arkadaşlar. Bu da gövdedeki son sıramız olacak zaten. Şimdi 24 tane sık iğnemiz kaldı. 16 tane sık iğne elde edeceğiz. Bu sıranın sonunda bir sık iğne bir eksiltme yapacağız. Bir tane sık iğne yapmıştık arkadaşlar, hemen yanına eksiltme yapıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne, bir tane eksiltme. Sık iğne, eksiltme. 8 defa eksiltme işlemi yapıyorum. Sonuncu eksiltmemi yaptım arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Hemen oraya battım. Çıkarttım. Bir tane kapama yaptım. Şimdi bu ipimizi biraz uzun keseceğiz. Çünkü bununla dikiş işlemi yapacağız. Kafayı dikeceğiz. O yüzden biraz uzun bırakıyorum arkadaşlar. Çok aşırı da uzun bırakmayın. Bu sefer kafayı dikemezsiniz. Şu kadar yeterli olacaktır. Uzun bile olmuş biraz da. Ne? Bazen yetmiyor. Şimdi bunu düzeltelim. Ben şöyle plastik iğne kullandım. Bakın zaten girişte söylüyorum ne kullandığımı da.
Şimdi bakın bu bitişiğinin hemen yanında bir tane sık iğnem var. Hemen onun yanındaki sık iğneme geliyorum. Yani ikinciye. Şuradan şöyle içe doğru bana doğru bakacak. Geldim battım. Çektim bu şekilde. Hemen bunun tepesine bakın, bu atladığımıza değil de onun tepesine geldim battım ve bunu da çektim arkadaşlar. Tamamdır bu işlem. Bu kenarda beklesin. İçini dolduralım. İpimizi kenarıya koyduk. Şöyle elyafla dolduracağız yine. Önce bacak kısımlarını çok almadan dolduralım. Gövdemiz bitti arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Güzelce doldurun. Şu kısımlar, ilmek kısımları aralıklı olmayacak kadar doldurmanız gerekiyor. Bu şekilde duracak. Şimdi bunu kenarıya koyalım. Kollara geçeceğiz. Ben şöyle birini yaptım arkadaşlar. Diğerini de sizinle beraber öreceğiz. Biraz uzun bıraktım dikmek için. Mor rengimizle başlıyoruz. Siz ya da hangi renkte örüyorsanız onunla başlayın. Bir tane zincir çektim sihirli halkamın içine. 7 tane sık iğne yapıyorum. İlk zinciri saymıyorum arkadaşlar. Sayalım. 2, 4, 6. Bu da 7. Sihirli halkamızı kapattık. İlk çektiğimiz sık iğnenin tepesine battık. Bu ipimi bunun tığımın üzerine koyuyorum. Aşağıdan yürüteceğim arkadaşlar. Kapama işlemi yaptım. Bir zincir çektim. Bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar buraya. Hemen yanına geliyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Arttırma işlemini yaptım. Hemen yanına gelelim. İlmeğimi yürütmeye devam ediyorum. 3 tane sık iğne yapacağım. 2. Bakın hep üstüne koyarak yürütmeye devam ediyorum. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi yanına hemen bir tane arttırma yapıyorum. Onun yanına da bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi kapama işlemini yapacağız. Kapattığımız, zincir çektiğimiz ve ilk sık iğnemiz. Siz bunları karıştırıyorsanız lütfen ilmek belirleyici takın. İlk yaptığınız sık iğnelerin tepesine her zaman ilmek belirleyici takın arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bir dakika, bunu geri çıkarayım. Renk değiştireceğiz ya. Şöyle daha rahat görürsünüz. Kapama işlemini yapmadan arkadaşlar renk değiştirmemi de yapayım. Beyaz rengi alıyorum. Bıraktım. İlk sık iğnemin tepesinden beyaz renkte çıktım. Beyazla kapattım. Şu ipimi bakın şurada sıkıştırdım birazcık. Boşta kalmasın diye bir tane zincir çektim. Hemen dibine bir tane sık iğne yaptım. Bu ipimi buradan kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bu ikisini burada dursun. Bağlayalım. Çünkü yukarıya doğru çıkacağız. Şimdi bağlaması zor olur. 3 tane falan bağlıyorum böyle. Açılmasın diye. Şimdi 3 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan şu an 9 tane sık iğnemiz var. Onu örüp gelelim arkadaşlar. Hiçbir zaman arttırma eksiltme yapmıyoruz. Dümdüz örüyoruz. İlk sırayı beraber örelim. Kalan 2 sırayı da örüp geleceğiz arkadaşlar. Zincirimizi de çektik. Bir tane. Hemen dibine tekrar batıyoruz. 9 tane sık iğne. 2 tur daha örüp gelelim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Şimdi kapama işlemi yapacağım. Bu kapama yaptığım, zincir çektiğim, şöyle kapama yaptığım, zincir çektiğim ilk sık iğnemin tepesine batıyorum ve içinden geçirip ipimi de birazcık uzun kesiyorum arkadaşlar dikiş işlemi için. Yeterli. Bunu da burada bırakıyoruz. 2 tane olacak kolumuzdan. Şimdi burnu yapalım. Burun için isterseniz mor ipi kullanabilirsiniz. Ama ben şöyle pembe tonlarında bir ipim var. Onu kullanmak istiyorum. Daha şirin durur diye düşündüm. Şöyle şu renklerde bir ip. Şimdi arkadaşlar zincir çekeceğiz burada. Şöyle ipimi, onu da göstereyim size. İpimi tuttum. Şu baş parmağım ve orta parmağımla. Tığımı aldım. Şöyle alt kısmından bakın. Böyle geçirdim. Altındayım.
Aldım. Şöyle bakın alıyorum. Bir tur doluyorum. Bakın şöyle bir şurada üçgenimsilik oldu. Bunun üstüne bindi ip. Sonra burada geliyorum. Bu üçgeni şöyle tutuyorum arkadaşlar tırnağımla. İçinden bir tane zincir çektim. Ve bunu buraya kapattım arkadaşlar. Kilitlemiş oldu. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim arkadaşlar. Bir tanesine şu ilkine atlıyoruz. Yani buna batmıyoruz. Yanındakine batıyoruz. Bir tane sık iğne yaptım. Geliyorum yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. Toplam 5 tane sık iğne yapacağız. Yaptık arkadaşlar. Şimdi bakın yukarıya döneceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi burada da 5 tane sık iğne yapıyoruz. Şu uç kısmı görüyor musunuz? Bunu şöyle içeriye kıvırdım. Bu ipimi de aldım. Bunun üzerine koydum arkadaşlar şimdi bu sırada. 1. Birinciyi yaptık. Şöyle 2. Yine ipimi üstüne koyuyorum. Bakın yürütüyorum buradan. Üçüncüyü de yapıyorum. 4. 4'ü de yapıyorum. Ve bu da sonuncu arkadaşlar 5. Bunu da yaptım. Şöyle durması gerekiyor. Şimdi buradaki ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Ve bunun içinden geçirip bitiriyorum arkadaşlar. Yine burada ipimizi biraz uzun keselim. Çünkü bunu dikeceğiz. İçini dolduracağız daha. Bir tık uzun kestim ipimi. İçinden çıkarttım. Bu şekilde duruyor. Şöyle göstereceğim. Böyle duracak arkadaşlar. Bunu da kenarıya koyalım. Şimdi kulağımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ben birini yaptım. Birini mor yaptım. Birini beyaz yaptım. Şimdi beyazı sizlerle yapıyorum. Moru yapmıştım. Şöyle bir tane sihirli halka yaptım arkadaşlar. İçine 1, 2, 9 tane sık iğne yapalım. 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Hafif şöyle sıkıştıralım arkadaşlar bu aşamada. 3 tane daha yapıyorum. 9. Şimdi hepsini sıkıştırdım. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Bu ipimi de yukarıdan yürütüyorum arkadaşlar. İçinden geçirdim, kapamamı yaptım. Yanındakine geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Buna ilmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar. 9 tane sık iğnenin hepsine arttırma yapacağız. Toplam 18 tane sık iğnemiz olacak. Sonra da kulağımız bitecek arkadaşlar. Yapıp gelelim. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. İlmek belirleyiciyi çıkartıyorum buradan. Buraya bir tane kapama işlemi yapacağım şimdi. Tamamdır. İpimi biraz uzun keseceğim dikiş işlemi için. Şöyle kestim. İçinden de çıkarttım. Şimdi kulağa şekil vereceğiz. Şöyle iğneme geçirdim arkadaşlar. Şu döndürerek böyle çevirdiğimiz ip vardı. Onu keselim. Şu şekilde şekil vereceğiz. Şimdi şu ilk noktadan bakın şuradan ve şuradan karşılıklı olarak batıyorum. Bakın şu 2 ve bu 2 karşılıklı aldım, battım. 2 oldu. Buradan da batalım. 3. Bir tane daha yapacağız. Ve sonra bitecek arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Ben bu kulağı yapmıştım arkadaşlar. Boynuzlarını yapacağız şimdi sizlerle. Kalacak bu şekilde. Dikerken kullanacağız. Mor ipimizi alacağız arkadaşlar şimdi. Şöyle. Bir tane sihirli halka yapıyorum. İlk önce büyük olanı yapalım. Sihirli halkanın içine 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3 ve 4. Sihirli halkamı kapattım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve kapatıyorum arkadaşlar. Yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. İlmek belirleyici taktım bu aşamada. İlk sık iğnemin tepesi oldu. Belirleyici ilmeğim. Hemen yanına geldim. Bir tane arttırma yapıyorum. Yanına geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Ve bir tane arttırma yaptım. 6 tane sık iğnem olmuş oldu sıra sonuna.
Şöyle gözükecek. Şimdi bunu çıkartalım. Bir sıra 6 tane sık iğnemizi örelim. Tekrar yerine takalım. Bu şekilde içinden de çıkartarak ilerleyelim. Bunu da yapalım. Bunu da yapalım. Şimdi ilmek belirleyicimizi çıkartalım arkadaşlar. Bir tane sık iğne yapalım. İlmek belirleyicimizi tekrar takalım bu sırada. Bir tane eksiltme yapalım. Arttırdıklarımızı eksilteceğiz şimdi 2 tane. Bir tane sık iğne örüyorum. Ve bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi kapama yapacağız. İlk sık iğnemizin tepesine batıp içinden çıkartıyoruz. Bu şekilde. Şunları içine koyacağız. Ve bunun içine birazcık elyaf koyuyoruz, büyük olan. Çok az. İple bile dolacak yani. Ama şöyle çok az bir elyafı elimde yuvarlıyorum birazcık. Şöyle bir hal alıyor. Tığımın arkasıyla içine ittiriyorum. Çok doldurmanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi dikeceğiz. Şöyle ipimi geçirdim tığıma. Bakın arkadaşlar, şu etrafının dışlarından, şu dışlardan batıyoruz. Hepsinin dış kısımlarından batıyorum. Önüme gelenlerin hepsine batıyorum. Ama dışlardan, bakın, içleri almıyorum. Sadece dış kısımlara batalım. Tam ortasından batırıyorum. Sihirli halkanın ortasından çıkartıyorum. Ve çekiyorum arkadaşlar. Şimdi birinci topumuz oluştu. Elimizde de şekil verdik. İpimizi çıkartalım. İkinciyi yapalım. Bu küçük olan. Yine sihirli halka yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde artık öğrendiniz sihirli halkayı. Hala karıştırıyorsanız kanalımda detaylı tarifi var. 4 tane sık iğne yapıyorum. 4. İpimizi çekiyoruz. Ve dakika sayım 1, 2, 3. 3 olmuş. Bir tane daha yapalım. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Kapatma yapıyorum. Yanındakine geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Elinizde şöyle düzeltin. Düzelterek ilerleyin. 3. Şurası da 4 arkadaşlar da. Batmak çok zor, küçük olduğu için. Ve 4. Tamamdır. İlk sıramız bitti. Bir sıra daha öreceğiz. 4 taneyi. Sonra bitiyor arkadaşlar. Biraz zorlanıyorsunuz ama güzel bir şey olacak. Merak etmeyin. Çok belli de olmuyor. Şurada bir tanesine çift batıyorum. Önüme gelen. Şöyle. Bir tane daha yapıyorum. Sık iğnem. Tamam, bitti. Sayarak ilerledim. Bir tanesine çift battım. 5'e çıkardım. Ve önümdeki, şurada belli oluyor zaten, ilk sık iğnem. Tepesine batıp kapatıyorum arkadaşlar. Bitti. Bundan da ipimizi çok uzun olmayacak şekilde keselim. Şöyle sıkıştıralım. Bu ipi kesebiliriz. Kalanını buraya koydum. Şimdi bunu da aynı şekilde orta kısmını kapatacağız. Dikiyorum. Aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şuradan aldım, önden. Zaten dışta kalan kısımlar gözüküyor. Bakın şu dış kısımları. 2 yüzü var, bakın. Şu dışlarını alıyorum. Dışları alıyorum.
Bu sonuncu. İçinden ortadan batıyorum. Tam tepeden çıkartıyorum ve sıkıştırıyorum. Elimle de şekil veriyorum. Bu şekilde. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi bunları birbirine dikeceğiz. Şöyle durması gerekiyor. Yani buraya dikiyoruz. Bunu şu yandan çıkartabiliriz. Alta. Şöyle rastgele batıyorum. Bundan da rastgele batıyorum arkadaşlar. Hizası belli zaten. Sık iğneleri yaptığımız yerler var. Sivri halkalarda genelde oraya denk geliyor. Siz de rastgele batabilirsiniz. Çok önemli değil burası. Şöyle aşağılara çok kaymayın da şu boğum kaybolmasın sadece. Tamamdır. Şu kenardan şöyle alt karşısına çıkıyorum. Bakın alttaki karşıya çıktım. Şu uca çıktım. Şimdi bunu da buradan alıyorum. Yukarıda ya bu ipte. Bunu da aşağı indireceğim şimdi. Bunu da tam bu dibinden batıp şu dibinden batıp bakın şu çıkardığımızın dibinden batıyorum. Bu çıkardığımızın tam karşısına uzağına denkleştiriyorum arkadaşlar. Buradan çıkartıyorum. Böyle. Çünkü bunları şimdi orada bağlayacağız. En son dikerken. Bu işlem de tamam. Bunları da bir kenarıya koyalım. Şimdi şu kısmını yapalım bir de. Şurasını. Siz elinizde hangi renk ip varsa onu kullanın lütfen. Benim iplerime takılı kalmayın. Elinizdeki ipleri değerlendirin. Ama illa bu renkte bir şey yapmak istiyorsanız ben zaten size renk kodlarını veriyorum en başta. Şimdi arkadaşlar zincir çekeceğiz. İpimi tuttum. Şöyle tığımın başını doladım. Ve buraya bir tane zincir çektim. Bunu saymıyoruz. Bu kapama zinciri. Şimdi 11 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane zincir çektim. Yanındakini atlıyorum, hemen dibindekini şunu. Ve buna batıyorum arkadaşlar. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu arttırma olmuş olacak. Bunun yanına geliyorum, arttırma yapıyorum. 10 tane arttırma yapmış olacağız. Toplam 20 tane sık iğnemiz olacak sıramızın sonunda. Sonuncuya geldim arkadaşlar. Batıyorum ona da. 2 tane sık iğne battım. Arttırma yapmış oldum. Şimdi şöyle bir şey oldu elimizde. Bunun yaptığımız ilk sık iğnenin tepesine batıyoruz arkadaşlar. Şurası. İlk sık iğnenin tepesine batıp şöyle tekrar göstereyim. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum ve kapatma işlemi yapıyorum. İpimi çıkartıyorum artık bu aşamada. Birazcık uzun bırakıyorum. Çok aşırı uzun bırakmayın. Ziyan olmasın. Şimdi şu işlemi yapacağız. Şunu görüyor musunuz? Şöyle ayrık. Bunu kapatacağız, dikeceğiz buraya. Düzgün dursun diye. Aslında fark edilmez de yaptığımız iş temiz olsun arkadaşlar. Şu ilk uç kısmına batıyorum. Bakın karşısında zaten alttan. Girdim buna. Şöyle. Bir tane daha ikisini birlikte alıyorum. Bunu buraya dikmiş olduk. Birkaç tane de sağlamlaştırma yapıp ipimizi keselim arkadaşlar. Hemen yanına geldim. Yanındakine de batıp içinden geçiriyorum. Ve sıkıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi kesebilirim. Burası da hazır. Şimdi arkadaşlar tulumunu falan örmeye başlayacağız. Ben buraları toparlayayım, görüşelim. Şimdi dikiş işlemine başlayacağız arkadaşlar. Şöyle ben kafasını ortaladım, yerleştirdim. Bu çöp şişlerle yerleştirdim. Size de bu şekilde yapın. Nasıl ortaladığımı da göstereyim. Bakın şu arkada çizgimiz vardı. Bir de şurada çizgimiz vardı. Göz kararı bunları hafif denk gelecek şekilde ortaladım ben. Bu şekilde dikeceğiz. Bunları da size nasıl yaptığımı göstereceğim birazdan. Önce baş ve gövdeyi dikelim. Dikme işlemini arkadaşlar bakın. Şöyle ipimiz şurada.
Bu yukarıdan alıyorum. Bakın şu kanatlardan tek tek alarak dikmiyorum arkadaşlar. Ortalarına batıyorum. Görebiliyor musunuz? Şu şekilde. Ortasından battım ve bu ortadan çıktım. Bakın şuradan alıyorum. Yani kanatları buradan almıyoruz. Tam ortasından çıkacak şekilde. Bir ondan alarak ilerleyeceğiz. Bir gövdeden bir kafadan. İkisini de aynı şekilde yapıyorum. Bakın sadece kanatların ortalarından aldım. İlmeklerin tam orta kısımları bu. Şöyle başak şeklinde ya. Başak şeklindeki ilmeklerin bu tarafa bir bu tarafa değil tam ortasından geçiyorum. Dış kısımdan dikerek gitmiyorum arkadaşlar. Burası önemli. Yoksa düzgün durmaz. Bu şekilde etrafını tamamen dikeceğiz arkadaşlar. Sonuna geldik arkadaşlar. Burayı da güzelce sağlamlaştıracağız şimdi. Diktim. Hemen sonuna kadar çektim. Şöyle küçük bir tane bıraktım. İçinden geçirdim arkadaşlar. Sıkıştırdım güzelce. Üst kısmını da aynı şekilde yapacağım. Üstten de batıyorum. Çekiyorum. Sonuna geldim ve bunu da buradan sıkıştırıyorum. Böyle. Biraz şöyle yürüteceğim. Kafanın içinde yürütüyorum arkadaşlar. Rastgele bakın batıyorum. Çıkartıyorum. Kafayla gövdeyi dikme işimiz bitti. Şimdi ipimizi saklıyoruz. Bu şekilde gezdirerek yapıyorum. Çünkü sağlam olmasını istiyorum. Tek bir yerden çıkartıp bırakmıyorum. Bakın bu gözükmemesinin sebebi bu ipinde. Şu battığım yerin aynı yerinden batıyorum. Mesela şuradan battım. Farklı bir yerden çıkacağım ya. Direkt aynı kısmından batıyorum. Gelip de şuradan batmıyorum arkadaşlar. Buradan batarsanız burada bir iz olacaktır. O da güzel durmaz. Şuradan batıyorum. Aynı yerinden dibinden batarak ilerliyorum. Kesebiliriz artık arkadaşlar. Bu işlem tamamdır. Şimdi burnu dikeceğiz. Burnun içini doldurarak dikeceğiz. Şöyle alalım burnumuzu. Şöyle gözlerin hizasına burnumuzu dikeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. İğneleyelim. Göstereceğim size. Şu küçük sakladığımız kısım vardı ya. Onu geriye doğru aldım. Ve buradan batıyorum. Ortalayarak yapalım. Bir tanesi bu tarafa gelsin. Bir de bu tarafa. Bu şekilde dikeceğiz. Bunu tam buraya dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir tık aşağıya hatta. Yani şu uç kısımları buraya denk gelecek. Şuradaki ilmeklere denk gelecek. Bu kısımlar da buradaki ilmeklere denk gelecek. İçini dolduracağız. Bu böyle bir tık aşağı kayacak arkadaşlar. Tam şuraya gibi düşünün. Bu şekilde. Bunu da dikelim. Yarısını diktikten sonra doldurma işlemi yapacağız. Yukarıdan başlıyorum dikmeye. Şu şekilde ilerleyeceğim. Şuranın hizalı olduğundan emin olalım arkadaşlar. Bir sık iğne bıraktım, bir sık iğne bıraktım. Buna dikkat edelim. Başlıyorum hemen dibine. Gözüküyor mu şöyle? Evet. Hemen şuradan dibine batıyorum. Bunu içeriye saklıyorum. Üst kısımlarına batarak dikeceğiz burada. Sadece üstleri alıyorum burada. Hemen altına batıyorum. Üstüne batıyorum. Bütün sık iğnelerin tepesine batarak ilerleyeceğiz. Bakın şu gözleri taktığımız hizam var ya, onun hemen bir bitişiğindekine batıyorum hepsine.
Dolduralım. Çok aşırı doldurmayacağız. Doldurma işlemi de tamam arkadaşlar. Bu şekilde onu yaydıracağız en son. Dikmeye devam edelim. Şöyle elimizle elyafları içeride tutarak dikelim artık. Dikmediğimiz sık iğnenin tepesine batıyoruz. Bu şekilde ilerliyorum. Şuraya da gelelim. Burnumuzun dikişi bitti arkadaşlar. Şimdi iplerimizi saklayacağız. Hemen şu dibe batıyorum. Şöyle düğüm yaptım bir tane. Şu dibinden batıyorum. Kafanın içinden rastgele çıkartıyorum. Biraz çekiştiriyorum. İpimi kesiyorum. İğnemle de şöyle düzeltiyorum. Burnumuz hazır arkadaşlar. Şimdi kafayı diktik arkadaşlar. Ben çubuklarımızı da çıkardım. Burnumuz da hazır. Şimdi boynuzları dikeceğiz. Ben bir tarafı diktim. Bu tarafı sizinle dikeceğiz. Kolları dikeceğiz. Birini diktim. Diğerini de sizinle dikelim. Şimdi şöyle ilk kolumuzu gösteriyorum. Şöyle ben şöyle göz kararı bir yere diktim. Arasına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğne saydım. Ve bitişine yerleştirdim kolumu. Bu şekilde. Yukarıdan da arkadaşlar buradan sayıyorsunuz. 12'nin başlangıcı. Bitişi pardon, hemen buradan da 15'e 3 tane sık iğne sırasına yerleştirip dikiyoruz kolumuzu. Şimdi yukarıda kaldı arkadaşlar bu. Hemen sayalım bakın. 1, 2 ve 3. Şu üçüncünün bitişinden çıkaracağız. Şu dipten batacağız. Bunun olduğu yerden. Şuradan üçüncünün bitişinden çıkartacağız. Bu şekilde. Şimdi bunu dikeceğiz arkadaşlar. Yuvarlak şekilde dikiyorum. Yani etrafından hepsini dikeceğim kolum. Sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi şuradan battım. Hafif ucunu bıraktım. İçinden geçirdim bu şekilde. Sıkıştırdım. Şu üst kısma da battım tekrardan. Sabitledim burayı güzelce. Şimdi bunu hemen dibinden batıyorum. Şu arka kısımlardan çıkartıyorum. Size bir şey göstereceğim burada. Bakın arkadaşlar, şuraları görüyor musunuz? Şöyle biraz delik. Mesela benim burada bir tanesi fazla delik gördüğünüz gibi. Hemen onun yanına şuraya bir yere çıkalım. Aynı battığım yerden, bak ilk çıktığım yerden tekrar batıyorum ki iz belli olmasın. Hemen bunun yanına tekrar geliyorum. Bakın şu kısmı görüyor musunuz? Boşluk olan kısmı. Battığım yerden tekrar yukarısına batarak bu boşluktan çıkartıyorum. Hemen bu çıktığım yerin yanından tekrar batıyorum ve boşluğu bu şekilde
dolduruyorum arkadaşlar. Temiz bir görüntü olmuş oluyor. Sizin de burada boşluklarınız oluşmuş olabilir. İlk defa örüyorsanız eliniz bazen sıkı bazen bol olabilir. Burada boşluklar oluşur ya da herhangi bir yerde boşluklarınız oluşabilir. Onları bu şekilde kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın şurada da bir tane boşluk var benim. Biraz da fazla doldurduğumuz için oluyor. Oraya yürüteceğim bakın şimdi. Aynı battığım yerden, şu çıktığım yerden batıyorum. Onun yakınlarına bir yerlere çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle rastgele. Şuraya çıktım. Tekrar buradan batıyorum. Yavaş yavaş yukarıya yanına doğru gidiyoruz. Kafa olduğu için biraz zor oluyor. Şuradan kafaya çıktık. Şimdi bunun yanına geleceğiz artık. Ya siz boşluğunuz neredeyse oraya doğru yapın. Şuradan batabilirim. Buradan battım arkadaşlar. Şimdi buradan hemen yanından çıkıyorum. Ve bunu da buradan bu şekilde boşluğumu kapatmış oluyorum. Burada kaç tane boşluk varsa onları böyle kapatabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde. Şurayı da kapatalım. Şimdi artık bunu şöyle birazcık döndürerek, kafanın içinde döndürerek kesebiliriz. Şimdi kulakları dikelim arkadaşlar. İğnemizi aldık. Şimdi önce boynuzları dikeceğiz. Şunu çıkartalım. Şimdi şu tepe noktasını görüyorsunuz. Bunu 1 sayıyorum. 1, 2. 2'nin bitişine yerleştirdim. Ve 4'ün bitişine yerleştirdim arkadaşlar. Göz kararı yaptım. İkisini ona göre hizalayın siz de. Hemen bunu takıyoruz. Bunu buraya sabitliyorum. Başka da bir işlem yok arkadaşlar. Bunu sabitledim. Bunu da hemen takıyorum. Yanına çıkartacağım. Bunu da şuradan takıyorum ve yanına çıkartıyorum. Şimdi bu ikisini iğnemi çıkartmadım. Bu ikisini bağlıyorum burada. 2 düğümle bağladım. Şimdi bu ipimi bunun hemen dibinden batıp döndürerek çıkartıyorum. Bu kısa olan, yani şu yukarıda dikmiştik ya yuvarlak olanı. Onu. Bunu da buradan çıkarttık arkadaşlar. Şimdi bunu buradan kesiyoruz. Bunu dikeceğiz. Bununla etrafını dikeceğiz şimdi. Kalan uzun ipimizle. Alttakinin ipi. Yani çok aşırı dikmeye gerek yok. Dönerek dikeceğim. Zaten sabitlendi buraya. İğneleri çıkartabiliriz. Dikme işlemi bitti. Şöyle şu kısma gelelim. Bağlayalım arkadaşlar şöyle. Sıkıştıralım. Ve içinden çıkartacağız yine kafamızı. Ve kesiyoruz. Şimdi kulağı dikiyoruz. Şuradan sayalım. Bakın burada 1, 2. Şurayı saymıyorum. İlk dibinin olduğu yeri saymıyorum bitişini. 1, 2, 3 ve 4. 4'e denk geliyor. Bunun da şu dibini saymıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4'ün bitişine dikeceğim kulağı. Ucu buraya denk gelecek. Şurada 2 sıraya dikiyorum. Yukarıdan da 4 de 4'ün bitişine, altının bitişine denk gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde iğneyle yerini ayarlıyoruz önce. Sonra da dikiş işlemini yapıyoruz. İpimizi takalım.
etrafından dikerek gideceğim arkadaşlar. Önce şu ipimi aşağıya geçiriyorum. Bakın önce kulaktan aşağıya geçirdim ipimi ve yukarıya çıkarttım. Şu 4'ün başlangıcına çıkarttım. Buradan yukarıdan bitişi, aşağıdan başlangıcı gibi duracak. Bu şekilde. Bu iğnemi de çıkartıyorum buradan. Şunun hemen ucundan bir yere batıyorum. Ve buraya sabitliyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da birkaç tane dikelim. Birkaç yerinden sabitleyelim. Arka kısmına doğru geçiyorum. Arkadan da sabitleyeceğim. Şu diplerden aldım. Şu aşağıdan alıyorum. Bu şekilde geldim. Dönerek o tarafa geçeceğim. Buradan da alalım. Sıkıştıralım. Dönerek ön tarafa geldik arkadaşlar. Bu iğneyi de çıkartabiliriz artık. Kulağımız hazır. Buraya sabitliyorum. Bakın şurada küçük bir nokta kaldı. Onu da yapıyorum ve sabitliyorum. Şu kısma batacağım. Üstten baktım. Ve buraya sabitledim kulağımızı. Sıkıştırdım. Şimdi bu hemen dibinden batıyorum kulağın. Battığım yerden. Gezdireceğim artık ipi. Aynı yere batıyorum. Buradan çıkartıyorum. Ve ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi mavi kısmı yapalım. Şöyle. Onun ipini sizle beraber daha önce saklamıştık, şuradaki ipine. Şimdi bunu takıyoruz direkt böyle yukarıdan. Geçirerek taktım. Şöyle arkaya getirelim bunu. Tamamdır. İpimizi takalım. Zaten bunda çok bir işlem yok. Hafif küçük bir sabitleme yapacağım. İpi kaybetmek için o da. İçinden şöyle bakın, bunun içinden geçiriyorum. Ve şuradan bir yerden rastgele batıyorum. Altı denk gelecek şekilde. Buraya tutturuyorum. Tekrar iç kısmından buraya batıyorum. Ve buraya sabitliyorum arkadaşlar ipimi. Bağladım. Şimdi bu battığım yerden çıkartıyorum. Bir tane daha gezdiriyorum. Kestim. Tamamdır. Şimdi tulumuna geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle görüntüsünü göstereyim size, kafa kısmını. Boynuzlarının şöyle tutayım. Arkadan da şöyle duruyor. Gayet şirin duruyor arkadaşlar. Şimdi tulumuna geçelim. Tuluma başlayabiliriz arkadaşlar. Tulumun ayak kısmıyla başlıyoruz. Bacak kısmıyla. Şimdi ilk öncelikle 18 tane zincir çekeceğiz. Şöyle göstereyim. Tığımı aldım. Buradan ipimi tuttum. Baş parmağım ve orta parmağımla. İçinden şöyle geçirdim bakın. İp üstünde kalıyor tığımın. Şöyle bir tur döndürdüm. Şimdi bir tane içine zincir yapıyorum. Bu zinciri sıkıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi 18 tane daha zincir çekeceğiz. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Şimdi ilk çektiğimiz zinciri bakın şöyle çevirdim. Bakın böyleydi ya. Böyle yapmıyorum. Buradan alttan tutuyorum ve bu şekilde buna getiriyorum. Bunu buraya götürmüyorum, yani buradan getiriyorum. İlk yaptığım zincirin tepesine batacağım ve kapama işlemi yapacağım arkadaşlar. Şimdi bakın şurası ilk yaptığım zincirdi benim. Tekrar sayalım yanlış olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Doğrudur. Şimdi ilk yaptığımız zincirin tepesine battık. Hemen içinden bir tane ilmek çıkardım ve bunu bunun içinden geçirdim. Kapama yaptım. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi bu battığım yerin dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu yaptığım sık iğnenin tepesine ilmek belirleyici takacağım. Siz de takın, karıştırmamak için. Bu benim ilk sık iğnem. Toplam 18 tane sık iğne yapacağız. Bakın arkadaşlar, şurası önemli arkadaşlar. Şöyle ortalardan girmeyin. Bakın şöyle ikili gibi gözükmesin. Sadece şu üst kısımları alıyorum. Zincirleri yaparken. Sadece bu üst kısımlardan. Bunların içinin hepsine birer tane sık iğne yapacağım. Sadece üstleri alıyorum. Kıvrılmasına da izin vermeyin arkadaşlar. Şu şekilde düzgün dursun. Böyle durması gerekiyor. Bu şekilde dönerek 18 tane sık iğne yapacağız şimdi. Bu sırayı sizle beraber örelim. Aynı yere iki tane batmayın sakın.
Elimle çevrilmesini engelliyorum arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi burada sayalım kaç tane sık iğnemiz oldu. 2, şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Burası kapama yaptığımız için bu şekilde boşluk gibi duruyor. Bu da ilk sık iğnemiz arkadaşlar. Geliyorum hemen. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Bir tane kapama yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Zincir çektiğim yerin hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Buna yine ilmek belirleyici takıyorum. Karışmasın diye. Şimdi arkadaşlar arttırma eksiltme yapmadan 4 tur boyunca 18 tane sık iğnemizi örüp gelelim arkadaşlar. Bacak kısımlarını ördük arkadaşlar tulumun. Ben şöyle bir tane daha ördüm. Siz de örün gelin. Bunu direkt kapama yaptım. İçinden çıkardım. Zincir çekmiyorum arkadaşlar bu aşamada. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi bu ikisini birbirine birleştireceğiz. Şimdi burada 18 tane sık iğnemiz var. Bakın arkadaşlar şu kısmı karıştırmayın. Şuradaki üçgenliği görüyor musunuz? Şurası bir ilmek gibi gözüküyor ama bu bir ilmek değil. Bu bizim kapama yaptığımız kısım. O yüzden bu ikisini tek sayacağız. Şimdi buraya son ilmeğime ilmek belirleyici koydum. Buraya da batacağım. Bunu örmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum, hemen bu yaptığım ilmeğimin başına bir tane ipimden çıkardım. Bunu da geçirdim. Kapamamı yaptım. Zincir falan çekmedim arada. Şimdi kapamadan sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve bunun hemen dibine, zincir çektiğim yerin hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu ayakta toplam 18 tane sık iğne yapacağız. İlmek belirleyicimizin olduğu yere kadar öreceğiz. Orası tam 18. sık iğnemiz oluyor. Siz de o şekilde sayın arkadaşlar. Oraya ilmek belirleyici takın. Ondan sonra örmeye devam edin. Ya da buradan 18 tane sık iğne sayarak da devam edebilirsiniz. Geldim arkadaşlar son ilmeğime. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum bu aşamada. Çıkarttım. Buraya hemen bir tane sık iğnemi yaptım. Bakın. Şimdi burada ipimi tuttum. Şurayı sayacağız şimdi arkadaşlar sizle beraber. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şuraya da ilmek belirleyici takıyorum. Şimdi şurası bizim ilk sık iğnemizdi. Bunu da karıştırmayın. Eğer karıştırırsanız bu aşamada buraya bir tane ilmek belirleyici takabilirsiniz. Ben de takayım. Sizle birlikte gitsin. İlk sık iğnemin tepesine de ilmek belirleyici takmış oldum. Şimdi arkadaşlar örmeye devam ediyoruz. Hiç arttırma, eksiltme yapmadan öreceğiz. Şimdi şu aşamada direkt buraya batarsak eğer şöyle. Bakın burada böyle bir boşluk oluşacak. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden geliyoruz. Hemen şunun dibinden, bakın şu arttırma yaptığımız yerin yanının dibi. Buraya battım, bir tane ilmek çıkardım. Hemen geliyorum, batacak olduğum ilmeğimin tepesine de battım. Ve ilk hepsini birlikte ördüm. Üçünü birlikte. Bakın şu anda delik kalmadı. Devam ediyorum. Birinci sık iğnem olmuş oluyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve bu da 18. sık iğnemiz arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bunun tepesine de batıyorum. Sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğnemin tepesine batacağım. Bakın bu kapama yaptığım, zincir çektiğim ve ilk sık iğne. Geliyorum, hemen tepesine batıyorum. Kapama yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi hemen dibine zincir çektiğim yere bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sırada arkadaşlar 2 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 36 tane sık iğnemizi örüp geleceğiz arkadaşlar. 7 ve 8. turu arttırma eksiltme yapmadan örüp gelelim. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Kapama işlemini yaptım. Bir tane zincir çektim. Hemen dibine bir tane sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi taktım. Şimdi toplam 7 tane sık iğne öreceğiz. Birini ördük. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Sadece ön tarafları alıyorum. 2 tane ilmeğimi birlikte örmüş oldum. Eksiltmemi yaptım. Şimdi 18 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Eksiltmemi de yaptım. Şimdi 7 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sıramın sonuna geldim. Kapama işlemini
yapıyorum. Ve şöyle ipimi çok uzun olmayacak şekilde keseceğim arkadaşlar. Tulumun bu kısmı bitmiş oluyor. Kestim. İpimi içinden geçirdim arkadaşlar. İğneme takıyorum. Burayı düzeltelim şimdi. Bakın şöyle bakıyor bize. Hemen şu ikinciye battım. 1 2. Şöyle sıkıştırdım. Çevirdim. Hemen şunun dibine, tek kanadının dibine batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bu ipi saklayacağız. Rastgele batarak saklıyorum. Dışarıdan gözükmesin sakladığımız. Bütün ipler aynı şekilde. O yüzden sadece tek kanatlarını alıyorum batarken. Battığım yerlerin. Şöyle. Yeterli kesebiliriz. Çok çekiştirmeden kesin burada. Şimdi şu uç kısmını da kapatalım. Buradan geçiriyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan yandan giriyorum ben. Şöyle çevirdim. Dibinden batıyorum. Sıkıştırdım. Şimdi içeriden saklayacağım bunu. Bu şekilde sakladım. İpimizi kesebiliriz arkadaşlar burada. Çok sıkıştırarak kesmeyin ipi. Bu işlem de tamam. Şimdi şunu da saklayalım. Bunu da şöyle sıkıştırdım buraya. İpimi aldım. Böyle gezdirerek götüreceğim bunu da. Şöyle yana doğru gidiyorum. Gözükmesin diye. Yeterli bu da. Kesebiliriz. Şimdi ortasını bulacağız arkadaşlar. Şimdi orta kısmını buluyoruz arkadaşlar. Şöyle şurası olduğunu düşünüyorum ben. Ortayı buldum. 4 tane sık iğne yana kayacağım şimdi. 1, 2, 3 ve 4. Şurası yapıyor. Buradan da yine 4 tane kayacağım. Yani buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şuraya kadar öreceğiz arkadaşlar burayı. Bu şekilde örüp gelelim arkadaşlar. Şimdi nasıl takıldığını göstereyim size. 2 tur boyunca arttırmak eksiltmeden öreceğiz burayı. Buraya takalım. İpimizi aldık. Hemen tepesinden geçirdim. Bir tane zincirle sabitledim. Şimdi bu ipim burada duruyor arkadaşlar. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına yapıyorum. Toplam 8 tane yapacağım. 3 4. Şöyle yapalım. Bu ipi de yürütelim arkadaşlar da sağlam olsun. Zincirimizi çektik. Şuradan hemen bu ipi de bunun üstüne koydum. Yürüterek devam ediyorum. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Yanına bir sık iğne yaptım. Toplam 8 tane yapacağım burada. Sıramın sonuna kadar geliyorum. İpimi saklamayı bıraktım. İlmek belirleyicimi çıkarttım arkadaşlar. Hemen buraya bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi çeviriyorum. Ve hemen dibine, bakın zincir çekmedim, direkt hemen dibine bir tane sık iğne yaptım. Buraya da yapıyorum. Buraya da yapıyorum. Hepsine yapalım. Toplam 8 tane olacak. 2, 4, 6 ve 8. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Bir sıra daha yapacağım. Toplamda 3 sıra olmuş oluyor arkadaşlar. Bununla birlikte. İlk turu saymazsak, ilmeklerin yerini belirlemeyi saymazsak 2 sıra olmuş oluyor. Sonuncuya da yapıyorum arkadaşlar. İki başa birlikte alalım. Sayalım. 2, 4, 6 ve 8. Şimdi arkadaşlar zincir çekeceğiz 11 tane. Bu aşamada önce tulumunu giydirelim ineği. Şöyle bunları kenarıya aldım. İneği getirdim. Tulumu giydiriyorum. Şimdi 11 tane zincirimizi çekelim.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane zincir çektik arkadaşlar. Şöyle kolunun üstünden geçirdim. Ve arka tarafa doğru geldim. Şimdi şurayı göstereceğim. Arkadan orta kısmı buluyorum. Bakın. Arkanın ortası şurasıdır diye düşünüyorum ben. Buradan 2 tane ilmek yana kaydım. Şurası yapıyor. 2 tane de bir tane de burada yaptım. Toplam 4 tane örmüş olacağız. Şurası yani. Ortayı bulduktan sonra 2 yana kayıyoruz. Hemen toplam ondan sonra 4 tane örüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu getiriyorum. Bu ilmek belirleyiciyi buradan alıyorum. Bunun dibine batıyorum. 2, 4. Şu kısmı. Battım. Geçirdim. Ve sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. Kapama yapmıyorum burada. Şimdi buraya hemen sık iğnelerimi yapacağım. 2 oldu. Toplam 4 tane yapıyoruz. 3. Burayı da yapıyoruz. 4 arkadaşlar. Şimdi buraya da 11 tane sık iğne yapıyorum. Zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunu da alıyorum arkadaşlar. Buradan ön kısma getiriyorum. Burada bağlayacağım artık. Bitiyor tulum. Şurada ilk yaptığım sık iğne vardı ya. Onun tepesine battım. Ve bu sefer kapama yapıyorum arkadaşlar. Örme işlemi yapmıyorum. Kapama işlemimi yaptım. İpimizi keselim. Bu şekilde. İçinden geçirelim. Düzeltelim elimizde. İğnemize geçirelim. Ve saklayalım arkadaşlar. Bu şekilde sakladık. Buradan şu alt kısmından bakın. İlerliyorum. Buralara saklıyorum. Bu şekilde. Sonra ipimizi keselim arkadaşlar. Bitti tulumumuz. Çantasında görüşelim. İneğimizin kolyesine başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane sihirli halka yapacağız. İçine bir tane zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yapıyorum. Ve kapatıyorum arkadaşlar. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Kapama işlemini yaptım. Bu şekilde duracak. Şu kısımda. Buraya da zincir çekeceğiz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bir bakalım olmuş mu? Olmuş arkadaşlar. Şu kısmı birazcık bollaştıralım. Şöyle arkadan. Çok sıkı durmasın. 28 tane zincir çekelim toplam. Kapama işleminden sonra. Şimdi bunu direkt boynuna takıp devam edelim arkadaşlar. İşleme siz de öyle yapın. Şu battığımız yerin, zincir çektiğimiz, kapama yaptığımız yerin hemen dibine batıyorum. Ve buraya tekrardan kapama işlemi yapıyorum arkadaşlar. İpimi de sıkıştırıyorum. Ve keseceğim artık. Buradan kesiyorum. İçinden çıkardım ipimi. Şu arkadaki ipimle eşitleyeceğim onları. İğneme geçiriyorum. Bağlayıp saklayacağım arkadaşlar. Şuraya dikeceğiz sonra. Önce şuradan geçirelim. Bağlayalım bunları. Bir tane daha bağlayalım. Şimdi bunu keselim arkadaşlar. Şunu. Sihirli halkadan kalanı. Bu alt kısmında kalacak. Gözükmeyecek. Bunu buraya dikelim arkadaşlar. Şöyle etrafından hafifçe, çok değil, şöyle 1-2 tur diksek yeterli olacaktır.
her sık iğnenin tepesine batmıyorum yani. Ortalayalım. Şuraya da batalım. Bağlıyorum buraya. Sonra da saklayarak kapatacağım arkadaşlar. Dikme işlemi bitmiş olacak. Sıkıştırdım güzelce. Şu tiftik ipleri alalım, etrafından temizleyelim. Şu kısmını da ayarlayalım. Eşit olsun. Dibinden battım. Çıkarttım ve sakladım arkadaşlar. Buradan da kesiyorum. Bu şekilde oluyor. Şöyle açayım. Tam net siz de görün. İneğimiz bitti arkadaşlar. Şu şekilde gözüküyor. Bence gayet tatlı oldu. Bunun farklı konseptlerini de yapacağım. Takipte kalın lütfen. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Takıldığınız bir yer olursa yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.